2017 yılında bir kadın YouTube'da daha fazla izlenme almak için çektiği bir video sırasında erkek arkadaşını vurdu. 2025 yılında ise Meksikalı bir influencer güzellik salonunda yaptığı canlı yayın sırasında silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Ve bu görüntüler onların kaydedilen son anlarıydı. Bugün bu videoda bazı fenomenlerin kaydedilen son anlarını ve arkasında neler yaşandığına yakından bakacağız. Sosyal medyada kısa sürede dikkat çeken, özellikle güzellik ve yaşam tarzı içerikleriyle tanınan bir isimdi. Günlük hayatından kesitler, bakım rutinleri ve canlı yayınlarıyla takipçileriyle sürekli iletişim halindeydi. Onu izleyen insanlar için Valeria sadece bir influencer değil, aynı zamanda samimi ve doğal tavırlarıyla insanlara gerçekten keyifli anlar yaşatan biriydi. Paylaştığı içeriklerde genelde sıradan ama sıcak anlar yer alıyordu. Bir gününü anlatması, bir ürün denemesi ya da takipçileriyle sohbet ettiği canlı yayınlar. Fakat o gün, yani 13 Mayıs 2025 günü her şey diğerlerinden çok farklı olacaktı. Valeria her zamanki gibi bir güzellik salonundaydı, kamerası açıktı ve takipçileriyle canlı yayında sohbet ediyordu. Ortam oldukça normaldi. Valeria'nın ise rahat ve sakin tavırları dikkat çekiyordu. Ancak kimsenin bilmediği bir şey vardı. Bu canlı yayın Valeria'nın yaptığı son yayın olacaktı. Yayın devam ederken Valeria bir anda dikkatini kapıya yöneltti. Çünkü dükkana bir kişi girmişti. Hola. Sí. Soruşturmaya yansıyan bilgilere göre bu kişinin bir teslimat görevlisi gibi davrandığı düşünülüyor. Valeria da büyük ihtimalle onu sıradan bir müşteri ya da kargo getiren biri sandı. Ancak saniyeler içinde ortam tamamen değişti. Valeria Marquez kendi güzellik salonunda gerçekleşen bir saldırı sonucu binlerce takipçisi önünde hayatını kaybetmişti. Olayın ardından sosyal medyada hızla yayılan bu görüntüler birçok kişi için sarsıcıydı. Çünkü insanlar birkaç dakika önce onunla canlı yayında sohbet ediyordu. Her şey İzleyenlerin gözleri önünde tam olarak ne olduğunu anlayamadan gerçekleşmişti. Olayın yaşandığı yer Meksika'nın Jalisco eyaletine bağlı Zapopan şehriydi. Yetkililer olayla ilgili inceleme başlatırken sosyal medyada da büyük bir tartışma başladı. Birçok kişi bu tür olayların canlı yayın sırasında kaydedilmesinin ne kadar çarpıcı ve rahatsız edici olabileceğini konuşuyordu. Ancak en çok merak edilen soru şuydu: bunu kim yaptı ve neden yaptı? Aradan geçen zamana rağmen saldırıyı gerçekleştiren kişinin kimliği ve motivasyonu hakkında net ve kesin bilgiler kamuoyuyla paylaşılmadı. Valeria için o an sadece sıradan bir yayındı. Takipçileriyle her zamanki gibi vakit geçirdiği tamamen normal bir günün parçasıydı. Ama maalesef henüz 23 yaşındayken yaşanan bu trajik olay nedeniyle hayatını kaybetti. 2017 yılının Kasım ayında Çinli içerik üreticisi Wu Yongning bir kez daha tehlikeli bir video çekimi yapmak için yüksek bir binaya tırmandı. Ancak bu çekimin onun son kaydı olacağını henüz bilmiyordu. Wu kariyerine aslında film sektöründe başlamıştı. Küçük projelerde figüranlık ve dublörlük yaparak kendine yer edinmeye çalışıyordu. Ancak bu işlerden düzenli bir gelir elde edemeyince farklı yollar aramaya başladı. Bunun üzerine sosyal medyaya yöneldi ve tehlikeli rooftop videoları paylaşmaya başladı. Bu tarz içeriklerde yüksek binaların, köprülerin veya vinçlerin tepesine çıkarak hiçbir güvenlik ekipmanı olmadan riskli hareketler yapıyordu. Bu videoların dikkat çekmesinin sebebi ise oldukça basitti. Tek bir hatanın bile ölümcül sonuçlar doğurabilecek olması. Ancak Wu diğer içerik üreticilerinden sıyrılmak zorundaydı. Bu yüzden yaptığı hareketleri daha da ileri taşıdı. Sadece kenarda durmak yerine binanın kenarlarında barfix çekiyor, tehlikeli denemelerle izleyicilerin dikkatini çekiyordu. Yüzlerce video paylaştı ve milyonlara ulaşan bir takipçi kitlesi elde etti. Bu içerikler aynı zamanda onun geçim kaynağı haline geldi. Ancak bu durum beraberinde ciddi bir baskı da getiriyordu. Çünkü her yeni video bir öncekinden daha dikkat çekici olmak zorundaydı. Kasım 2017'de Wu'nun karşısına dikkat çekici bir fırsat çıktı. Viral olan videolara tam $15.000 ödül veren bir yarışma düzenleniyordu. Wu bu ödülü kazanmak için yarışmaya katılmaya karar verdi. Çünkü sosyal medyadan elde ettiği gelir yakında yapacağı düğünü ve annesinin ilaç masraflarını karşılamaya yetmiyordu. Tarihler 8 Kasım'ı gösterdiğinde ise Çin'in Chongqing şehrinde bulunan 62 katlı bir binaya çıktı. Amacı şimdiye kadar yaptığı en dikkat çekici videoyu kaydetmekti. Bu tür binaların tepesine çıkmak zaten oldukça zordu. Üstelik çoğu zaman bunu gizlice ve dış cepheden tırmanarak yapıyordu. Yani daha çekim başlamadan bile büyük bir risk
almıştı. Çatıya ulaştığında kamerasını kurdu ve kayda başladı. Planı her zamanki gibiydi. Kendini aşağı sarkıtacak ve ardından tekrar yukarı çekilecekti. Yani demek istediğim, binanın kenarında barfix çekecekti. Daha önce bunu defalarca kez yapmıştı. Ancak bu sefer bir şeyler yolunda değildi. Görüntülerde Wu'nun tutunmakta zorlandığı fark ediliyordu. Bu arada ekranda izlediğiniz bu kayıt Wu'nun hayatını kaybetmeden önce çekilen son videosu. Muhtemelen yukarı tırmanırken zaten oldukça yorulmuştu. Buna rağmen denemeye devam etti. Birinci barfix'i çekti, ikinciyi de çekti, ancak üçüncü de kendini yukarıya çekerken zorlandı. Ayaklarından destek almak istedi. Ancak yüzey buna izin vermedi. Gücü de gittikçe tükeniyordu ve saniyeler içinde kontrolünü kaybetti. Wu Yongning tam 45 fit yükseklikten aşağıdaki bir terasa düştü. O sırada tamamen yalnızdı. Bu yüzden yaşananlar hemen fark edilmedi. Eve dönmeyince kız arkadaşı kayıp ihbarında bulundu ve cesedi ertesi gün bir pencere temizleyicisi tarafından bulundu. Wu'nun amacı daha iyi bir hayat kurmaktı. Ailesine destek olmak istiyordu. Ancak viral olmak uğruna aldığı risk ona her şeyini kaybettirdi. Evet, bu ismi daha önce duymayan yoktur. Çünkü kendisi kısa sürede müzik dünyasında büyük bir çıkış yakalayan, özellikle gençler arasında güçlü bir etki bırakan dünyaca ünlü bir sanatçıydı. Sahne adıyla Tentasyon, gerçek adıyla Jahsey Onfroy olarak tanınan bu isim kısa sürede müzik dünyasında kendine farklı bir yer edindi. Onu diğerlerinden ayıran şey sadece müziği değildi. Aynı zamanda duygusal, karanlık ve içsel temaları açıkça işlemesi, dinleyicileriyle daha derin bir bağ kurmasını sağladı. Tarihler 18 Haziran 2018'i gösterdiğinde bir bankadan yüklü miktarda para çektikten sonra Florida'da bulunan bir motosiklet bayisine amcasıyla birlikte gitmişti. Her şey o an için tamamen sıradan görünüyordu. Ancak Jahsey o sırada bir grup soyguncu tarafından takip edildiğinin farkında bile değildi. Amcasıyla birlikte motosiklet bayisine girdikten kısa bir süre sonra iki kişi de onun peşinden içeri girdi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde bu kişilerin Jahsey'i izlediği açıkça görülüyor. Ancak o an soyguncuların dikkatini çeken, yani aslında takip etmelerini gerektiren detay şuydu. Temptation'ın omzundaki çantada yaklaşık $50.000 civarında bir para vardı. Kısa bir süre sonra bayiden ayrıldı ve amcasıyla birlikte aracına bindi. Soyguncuların planı aslında başından beri belliydi. Bayiden çıkmasını bekleyip onu aracında kıstırmak. Temptation ve amcası araçla ilerlerken çıkışa yaklaştıkları anda siyah bir araç aniden önlerine geçti ve yollarını kapattı. Saldırganlar hızlı bir şekilde önlerini kesmişti. Bu noktada işin daha da üzücü kısmı ise şu: soyguncular Jahsey'e silah doğrulttuğu esnada amcası panikle araçtan inip kaçmıştı. Yani anlayacağınız gibi Jahsey'i resmen orada tek başına çaresiz bir şekilde bıraktı. Saniyeler içinde Temptation'ın önünde iki seçenek vardı. Ya yanındaki parayı saldırganlara verecekti ya da direnmeye devam edecekti. Ancak Temptation parayı onlara vermedi. Ve ne yazık ki olaylar bu noktadan sonra hiç de iyi gitmedi. Bu saldırı sonucunda maalesef hayatını kaybetti. Saldırganlar ise olay yerinden hemen kaçtı. Olayın duyulmasıyla birlikte kısa süre içinde bölgeye acil durum ekipleri sevk edildi. Aradan geçen yılların ardından 2018 yılında kaydedilen bu olaya ait bazı polis bodycam görüntüleri de ortaya çıktı. Nothing. No pulse. No pulse. They explained to me what you saw and everything like that. Was there like a, did the public know that he was going to be here, or? I had no idea he was here. We just got out of the gym and we went to go see motorcycles. And obviously someone was following him because right as he was about to pull out something, the car just stopped right in front of him. They jumped out and they put him to gunpoint. I've never seen anything like this. Okay, so. They pulled out from this way. So they were coming this way. Yes, and then. So was he pulling out? He was pulling out. I think he was about to make a right. Okay. And they stopped him. They went right in front of him, parked his car, and then they hopped out, put him to gunpoint. He wouldn't open his door. They shot him. Olaylardan sonra hem müzik dünyasında hem de sosyal medyada büyük bir şok yaşandı. Milyonlarca insan henüz 20 yaşında olan bir sanatçının bu şekilde hayatını kaybetmesini kabullenmekte zorlandı. Temptation'ın ölümünün ardından yıllar geçti. Ancak insanlar hala onu unutmuş değil. Özellikle hayranları onun müziğini dinlemeye ve onu anmaya devam ediyor.
26 Haziran 2017'de 20 yaşındaki YouTuber Mona Lisa Perez Twitter hesabından dikkat çekici bir paylaşım yaptı. Paylaşımında erkek arkadaşı Pedro ile birlikte şimdiye kadar çekilmiş en tehlikeli videolardan birini yapmayı planladıklarını söyledi. İlk bakışta bu paylaşım sadece dikkat çekmek için yapılmış bir tanıtım gibi görünüyordu. Ancak kısa süre sonra yaşananlar durumun hiç de öyle olmadığını ortaya koydu. Bu olayın temeli ise aylar öncesine dayanıyordu. 2016 yılının Kasım ayında Mona Lisa Perez erkek arkadaşıyla birlikte bir YouTube kanalı açmaya karar verdi. İçerikler genelde oldukça basitti. Günlük vloglar, küçük meydan okumalar ve birlikte yaptıkları aktivitelerden oluşuyordu. Yani klasik bir aile kanalı içeriği. Videolar büyük bir patlama yapmamış olsa da düzenli olarak izleniyor ve kanal yavaş yavaş büyüyordu. 2017'nin ortalarına gelindiğinde ise binlerce aboneye ulaşmışlardı. Ancak Pedro'nun hedefi daha büyüktü. Sosyal medyada daha hızlı yükselmek istiyordu. Bu yüzden daha önce internette pek görülmemiş tehlikeli ve dikkat çekici içerikler paylaşmak gibi bir düşüncesi vardı. Hatta içeriklerin nasıl olacağı konusunda net bir fikir bile ortaya attı. Yani aslında Mona Lisa'nın Twitter'da paylaştığı tehlikeli içerik konusunu Pedro belirlemişti. Plan basitti ama son derece tehlikeliydi. Bir merminin kalın bir kitabı durdurup durduramayacağını denemek istiyorlardı. Ancak bu testi sıradan bir şekilde yapmak istemedi. Kitabı bir yere koyup ateş etmek yerine kitabı kendi göğsüne tutacak ve Mona Lisa'nın ateş etmesini isteyecekti. Mona Lisa ilk başta bunu kabul etmedi. Fakat 2 ay süren tartışmaların ardından Pedro onu bunun işe yarayabileceğine ikna etti. Tarihler 6 Haziran 2017'yi gösterdiğinde artık her şey hazırdı. Videoyu çekmeye kesin olarak karar vermişlerdi. Evlerinin arka bahçesinde kamerayı kurdular. Pedro'nun elinde kalın bir ansiklopedi vardı. Olay gerçekleşmeden önce ise Pedro kameraya bu şekilde konuştu. The ultimate test to see if this 50 caliber bullet will go through a book is I'm just not going to just set it and just shoot it. No. I'm going to stand behind it. And Mona Lisa is going to shoot it. Hoping she hits the book and not me. But the most trustworthy person that I trust in this world is my girlfriend, Mona Lisa. So if I'm gonna die, I'm pretty much ready to go to heaven right now. If I die, I'll be ready for Jesus. He probably won't accept me into the pearly gates because how stupid this is. I have confidence that my girlfriend will hit the book and not me. Let's do it. Pedro'nun kameraya karşı konuştuğu son sözleri bunlar oldu. Çünkü işler hiç de planlandığı gibi gitmedi. Yüksek kalibreli mermi kitabı delip geçerek Pedro'ya isabet etti. Olayın ardından çevredeki insanlar sesi duyup yardıma koştu. Ancak müdahale için çok geçti. Pedro olay yerinde hayatını kaybetti. Olayı daha da üzücü hale getiren bir diğer detay ise Mona Lisa'nın o sırada ikinci çocuklarına hamile olmasıydı. Mona Lisa gözaltına alındı ve daha sonra 2. derece adam öldürme suçunu kabul etti. Ancak mahkeme yaşanan durumun trajik boyutunu göz önünde bulundurarak ona daha hafif bir ceza verdi. Normalde bu suç daha ağır cezalar gerektirirken Mona Lisa yaklaşık 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Günümüzde ise Mona Lisa YouTube kariyerine ve içerik üretmeye devam ediyor. Ancak kendisini seven ve destekleyen kişilerin olduğunu söylemek oldukça zor. Çünkü yaşanan o trajik olayın ardından birçok kişi hala paylaştığı videolara olumsuz yorumlar yapıyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?